Yapay zeka 2022'de ChatGPT çıktığından beri ana akım haline geldi ve artık herkesin hayatını etkilemeye başladı. Önce yapay zekanın basitçe ne olduğunu ve nasıl üretildiğine bakalım. Yapay zeka dediğimiz şey bir çeşit bilgisayar programıdır. Normal bilgisayar programları bir amaca hizmet etmek için programcılar tarafından yazılan kurallardan oluşur. Şu olursa bunu yap, bu olursa şunu yap gibi. Aynı girdi verildiğinde her zaman aynı çıktı üretirler. Buna nazaran yapay zeka girdiği endeksi bir tahmin sistemidir ve aynı girdi için farklı çıktılar üretebilir. Kesin kurallarla değil, ona verilen girdiye göre bir olasılık hesabı yaparak çalışır. Normal programların aksine yapay zekanın çok fazla data veya veri ile eğitilmesi gerekir. Onu eğitmek için ona bir sürü veri ve bu verilerin karşılığında beklediğimiz cevapları veririz. Mesela en basiti. Bir sürü kedi ve köpek resim verip hangi resimlerin kedi, hangi resimlerin köpek olduğunu ona söyleriz. Eğitme sürecinde kendi kendine tahminlerde bulunur. Sonra cevaba bakar. Eğer yanlış tahminde bulunursa kendine biraz ayar verir ve tekrar dener. Yeterince eğitildikten sonra kedi ve köpek resimlerini birbirinden ayırmayı öğrenir. Şu da önemlidir ki aslında bu şekilde bir kedinin ne olduğunu öğrenmez. Burada öğrendiği tek şey kendi gördüklerine benzeyen iki boyutlu bir kedi resmini iki boyutlu bir köpek resminden ayırmaktır. Ve tam olarak bunu nasıl yaptığını programcı da bilemez. Çünkü kendi kendine öğrendi. Bu işin şu anda atladığımız bir sürü ince detayı da var. Ama kısacası yapay zeka denen budur. Akademide zaten buna yapay zeka değil, makine öğrenimi denir. ChatGPT aynı konseptin ileri düzey bir uygulamasıdır. ChatGPT'nin bu kadar gerçekçi bir insan gibi konuşabilmesinin nedeni, internetteki bir sürü kitap, makale gibi yazılarıyla eğitilmiş olmasıdır. ChatGPT'ye sayısızca metin verilmiştir. Onların içinden rastgele kelimeler çıkartılır ve ChatGPT'den o kelimelerin ne olduğunu tahmin etmesi beklenir. ChatGPT de bu şekilde kendine ayar vererek eğitilir. Bir süre sonra insanlarla gerçekçi bir şekilde sohbet edebilmeye başlar. Ama yaptığı asıl şey her kelimeden sonra bir insanın muhtemelen söyleyeceği sonraki kelimeyi tahmin etmektir. Yani aslında ileri seviye bir otokorekt gibi çalışır. Yapay genel zeka veya süper zeka denen insan ötesi aklı her şeye yeten teknoloji hakkında bir sürü spekülasyon var. Ne zaman gelecek, kim yapacak ama şu anki teknolojiyle böyle bir bilim kurgu konsepti beklemek, çok gerçekçi bir çizimin tablodan çıkıp canlanmasını beklemekle aynı şeydir. Bir şekilde birisi bunu icat etse bile bu yeni bir teknolojik adım demek olur. Şu anda Mayıs 2026'da yalnızca bir hayal ürünü olmaktan ibaret. Ama tabii bu ChatGPT'nin bir sonraki modeline yapay genel zeka adı konmasına ve insanların ona tapınmaya başlamasını engellemez. Kanalda genel olarak felsefe ve tarih konularını Karl Marx'ı falan ele alıyoruz. Yapay zekanın 1818'de doğmuş Karl Marx ile nasıl bir alakası olabilir diye sorarsanız, Kapital kitabında bahsedilen katılaşmış emek ve yabancılaşma kavramlarını anlamamız lazım. Marx'a göre ürünlerin değerlerinin iki kaynağı vardır. Doğal kaynaklar ve şu anda bizi ilgilendiren yabancılaştırılmış, katılaşmış emek. Kapitalist üretim modelinde çalışan insanların emeği katılaşarak ürünlerle karışır ve sermayeye katkı sağlar. Basit bir örnek verelim. Bir nakışçı tek başına 100 liralık kumaşı bir saat içerisinde 200 liralık bir gömleğe çeviriyorsun. Yani her gömlek piyasada 100 TL'lik kumaş ve 100 TL'lik emekten oluşan toplam 200 TL'lik bir değer barındırıyor demektir. Nakışçımızın bir fabrikada günde 10 saat çalıştığını ve günlük 500 TL yemeği aldığını varsayalım. Nakışçımız saatte bir gömlekten günün sonunda 10 gömlek, yani toplam 2000 liralık ürün üretmiş olur. Bunun 1000 lirası kumaşın değeri, diğer 1000 lirası ise katılaşmış emektir. Nakışçımız yalnızca 500 lira yemeği alarak ama 1000 liralık üretim yaparak sermayeye 500 TL katkıda bulunmuş olur. Burada yabancılaşmadan kastettiğimiz şey, gömleği giyecek tüketicilerin üretimin hangi şartlarda, nerede ve kim tarafından yapıldığını bilmemeleri, işçilerin de kendi emekleriyle ürettiği ürün üzerindeki kontrollerini kaybetmeleridir. Onlara verilen maaş karşılığında emek gücü satın alınmıştır. Ama ne yarattığı değerin karşılığı verilir ne de ürün üzerine bir söz hakkı vardır. Aynı şekilde yapay zekanın eğitilmesi için de bir sürü insan oturup girdi çıktı üretmesi lazım. Ve bu da bir işti. Çünkü bu süreç sonuç olarak ürüne, dolayısıyla sermaye katkıda bulunmaya yarar. Burada ürün eğitilmiş yapay zekadır. Ve o kadar yabancılaştırılmıştır ki onu kimin nasıl eğittiğini matematiksel olarak eğitimden sonra tekrar belirlemek mümkün bile değildir. Geriye kalan tek şey yapay zekanın kime ait olduğudur. İnternette bazı sitelere girmeye çalışırken CAPTCHA diye bir sistemle sizin insan olduğunuzu kanıtlamanız beklenir. Bunun için bir sürü yaya geçidi, tren, bisiklet resmine tıklarsınız. Burada aslında sizin yaptığınız şey daha sonra yapay zekayı eğitmek için kullanılacak resimleri etiketlemektir. Yani size burada siz farkında olmadan bir iş yaptırılıyor ve bir ürüne katkıda bulunuyorsunuz. Ama uzun vadede bu işin neye yaradığı veya hangi yapay zekanın sizin işinizi kullandığınızı bilmeniz mümkün bile değil.
Eğer bu şekilde katkı sağladığınız yapay zeka dünyanın bir ucunda dronlarla sivil avlamak için kullanılırsa haberiniz bile olmaz. Tabi burada kişi başına düşen emek katılımı çok cüzi bir miktardır. Ama interneti kullanan neredeyse herkesin sık sık kapçalarla boğuştuğunu hesaba katarsak, tüketicilerden araklanmış katma değer burada akıl almaz bir boyuttadır. Belki Pokemon Go'yu duymuşsunuzdur. Telefon harita ve kamerasını kullanarak gerçek dünyada Pokemon denen sevimli canavarları yakalamak üzerine bir telefon oyunudur. Mesela size en yakın camide bir Pokemon ortaya çıkar. Siz de oraya gidip kamerayı camiye çevirip Pokemon'unuzu yakalayabilirsiniz. Birkaç ay önce Pokemon Go'yu üreten şirket Niantic, Coco Robotics diye bir şirketle ortak oldu ve Pokemoncuların ürettiği 30 milyar resmi kullanarak şu anda yiyecek ve market ürünleri için kısa mesafeli teslimat robotu üretim ve eğitimine başladılar. Yani insanlar farkında olmadan bu yapay zeka şirketleri için milyarlarca veri topladı ve bu ayrıcalık için Pokemon topları, şekerleri satın alarak para bile verdiler. Şirketler de bu sayede kuryelerin işlerini ellerinden alarak çok güzel paralar yapacaktır. Son olarak, eğer çok yapay zeka kullanıyorsanız belki fark etmişsinizdir ki yapay zekalar bilgisayar programı yazmak konusunda çok iyi. Tabii kendisi de bir çeşit program olduğu için anlıyor herhalde diye düşünebilirsiniz ama öyle değil. Yapay zekanın bir şey yapabilmesi demek, o işin bir sürü örneğiyle eğitilmiş demektir. GitHub diye aşağı yukarı 100 milyon programcının kullandığı bir internet sitesi var. 2007'den beri bu site bilgisayar programlarını kaydetmek, düzenlemek ve yardıma ihtiyacı olan insanlar anlasın diye açıklamak için kullanılıyor. Eğer bu sitede bir kod çok popüler olursa programcılar için prestijli bir durum ve iş başvurularında bile işverenler bir programcının kalitesini anlamak için bazen GitHub profillerini sorarlar. 2018'de Microsoft GitHub'ı 7,5 milyar dolara satın aldı ve o zamandan beri onunla yapay zeka eğitiyor. Bunun gibi bir sürü başka örnek de var ama sonuç olarak yapay zeka, gerçek zekaya sahip insanların beyin gücünü katılaştırıp, yabancılaştırıp sermaye sahipleri tarafından sahiplenmek için kullanılıyor. Kapitalizm dediğimiz sermayecilik sistemi tamamen insanların iş gücünü sermayeye çevirip onların üzerinde güç ve kontrol sağlamaya amaçlayan bir sistem olduğuna göre yapay zekanın bu şekilde kullanılması teknolojik gelişmenin doğal bir sonucudur. Dünya çapında enerji ve su tüketiminin kayda değer bir kısmını oluşturan yapay zekanın şu anda ana kullanımları insanların aylık abone ücret tırtıklamak için aşırı gelişmiş otokorekt oyuncakları üretmek, maaşlı çalışan insanların işlerini ellerinden almak, kitlesel gözetim ağları kurmak ve Filistin, İran, Lübnan'da sivilleri öldürmektir. Tek amaç tekil şahısların kar güdüsü, sonuç, zulüm, kontrol ve çoğunluk için sefalet, rezillik. Makineler insanların işlerini ellerinden alıyor konsepti, sermayeciliğin daha yeni başladığı 1700'lü yıllarda dikiş makinelerinin icadından beri bir endişe kaynağı olmuştur. Marx'a göre kapitalistik üretim modelinde yeni makineler imalata dahil olunca kişi başına düşen üretkenlik artar, dolayısıyla ürün fiyatları düşer. Çalışanların bir kısmı işlerini kaybeder ama kalanlar için çalışma saatleri artar. Toplumun genelinde zanaatkarlar bağımsızlığını kaybeder ve makinelere bağımlı hale gelen işçilerin genel akıl kapasitesi körelir. Sermaye merkezleşir ve eskiden üretimin bir parçası olan yabancı marketler ham madde madenlerine indirgenerek eskiden üretimde yeri olan yabancı nüfus köle statüsüne düşer. Ama aslında ne kadar saçma. Hayatımızı kolaylaştırması gereken teknolojik yenilikler boynumuza yük oluyor. Bu yapay zekanın veya insanlığın doğasıyla ilgili değil. Ama bizim içerisinde yaşadığımız sosyoekonomik düzenin bir yansımasıdır. Ama tabii böyle olmak zorunda değil. Yapay zeka sonuç olarak bir araç ve sıkıntı onun varlığı değil, nasıl kullanıldığı ve sahiplenildiği. Verilerin nereden geldiğini ve kimin eğittiğini belirleyerek sahipliği tekrar düzenlenebilir. Kamu mülkiyeti yapay zekalar yapılabilir. Bu teknoloji insanların yapmak istemediği tekrarlayıcı ve zihinsiz işleri yapabilir. Akıllı gıda tedarik zincirleri gibi bir sürü herkese hayrı olacak başka şeyler yapabilir. Ama bu tek bir hamleyle değil, yalnızca köklü bir değişim ile olabilir. Çünkü kar gütmek yerine insanlara ortaklaşa hayır sağlayan üretim yapmak, şu anki ekonomik modelimizin işleyiş mantığına ters düşer. Sen beni istemiyorsun. Böyle konuşma. Sana alıştım ben. Hadi evimize gidelim. Yaklaşma. Kendimi atarım. Dur. Yapma. Ben de rüyamda çok attım kendimi yüksekten aşağı. Kötü oluyor. Niçin attın? Çünkü birini seviyordum. Aşıktım. Peki sen niye atacaksın? Bir makinesin. Oyuncak bebeksin. Aşık olamazsın ki. Tamam. Bir makineyim. Oyuncağım ama aşığım. Sen güya insansın. Ama dünyanın en iyi, en şirin erkeğini tanıyamamışsın. Onun sevgisini anlayamamışsın. Gel buraya ne olur. Hayır. Benim görevim bitti. Elveda Veysel.